Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Whitehouse Survival videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Oyuna S15 kahramanlar geldi. Şu anda ilk sunucularda mevcut arkadaşlar. İlk kahramanımız olan Nişancı'ya geçiyorum. Queen, LoL'deki Queen. İşte Evet. bir tane kuşu Nişancı bir var, karakter. elinde nişancı bir karakter. Görüntü olarak Queen'e benzemiyor. Muhtemelen bir mobil oyundan alıntı gibi geldi bana ama hangi mobil oyun ya da hangi kahraman bilmiyorum. Videonun altına yorumlarda zaten arkadaşlar yazarlar ama hani Abi kuşlu söyleyeyim olan mi? söyle biliyor musun? Mobile Legends Leslie karakteri. Mobile Legends'tan ufak çalıntılar mı yapılıyor diyoruz. Abi ufak değil. Baya baya orada. Kankacığım istatistiklere bak artık dümdüz 2000 istatistik alıyor 5 yıldız hali ile. Çok güzel. Fena ya. Çok Hemen arena yeteneklerine geçelim kanka. Amansız mermilerle nihai darbeyi indirir. Tek bir hedefe %200 değil 280 hasar verir ve bu hedefin 2 saniye boyunca her yarım saniyede bir %15 hasar almasına neden olan kanama etkisi bırakıyor. Tek bir hedefe ağır bir hasar vuruyor ve Ha, yarım saniyede bir %15 ekstra hasar vurdurtuyor. Ön taraftaki tankı hızlı eritme adına güzel bir kahraman. İkinci yeteneğine baktığımızda avın son anı yaklaşırken siyah kanatlı gecenin çocuğu sahneye çıkar. Yani şu karga ortaya çıkacak muhtemelen. Hedefi 10 evet, büyük ihtimal. saniye boyunca işaretliyormuş kanka bu kuzgun. İşaretli hedefe yapılan saldırılar %25 fazla hasar veriyor. Normal saldırıları ve ebedi gece finali yeteneğiyle bu hedefe kilitlenir diyor. Yani e, normal saldırısı ve bu ilk yeteneği ile kanka bu hedefe kilitleniyor. Ekstra fazladan hasar vurdurtuyormuş. Üçüncü yeteneğimize geçelim. Başarılı Yani geçen avlar gecenin muhafızlarının liderini güçlendirir. Yenilen her düşman kahraman saldırısını savaşın sonuna kadar %15 arttırır. Ön tarafta ne kadar fazla kişi ölürse ekstra %15. Normalde arenada biz şu ana kadar nişancı kahramanlardan Ahmet alan hasarının yoğun olduğunu ve güçlü hasarlar vurduğunu görüyorduk. Bu sefer tam bir bireysel inanılmaz tank yok etme kahramanı mı yapmışlar? Ne diyorsun? evet, ön hattı kolay delmeyi hedeflemişler. Evet, ne kadar başarılı olur onu bilmiyorum. Alan etkisi çünkü gerçekten arenayı tamamen domine eden bir yetenekken bireysel olarak tekli hedefleri yok etme üzerine kurulmuş bir arena kahramanı. Bunu arenada gördükten sonra tam net konuşabiliriz ama sizin fikirlerinizi de tabii ki merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi önemli olan sefer yeteneklerine bakalım kanka. İlki net bir şekilde tüm birliklerin saldırısını net Çok %25 iyi. arttırıyor. Evet, çok iyi. Yine klasik bir katılımcı kahraman olabilecek ve aynı zamanda net %25'lik bir nişancıdan beklediğimiz saldırı artışı veriyor. Gerçekten güzel. İkinci yetenek ekstra hasar artışı %100 diyor ama nişancıları diyor karanlığa karşı verdikleri savaşlar sayesinde muazzam bir içgörü kazanarak düşmanın zayıf noktasını tespit etmeye kabiliyeti kazanır. Saldırılar %20 ihtimalle tüm düşman birliklere %100 ekstra Oo. hasar artışı. Kanka şu Ha, %20 ihtimal tetiklenirse yok ediyor karşıyı. Hasar direkt 2 kat artıyor ve tüm düşman birliklere. Çok iyi değil mi? oğlum, çok iyi ya ama işte bir tetiklenmez. Evet, tetiklenmezse Sıkıntı. çöpe gidiyor. Acaba kaç kere tetiklenir bu ya ortalama bir savaşta? Ya Mia bile az tetiklendiğinde işlevsiz oluyor. Şu yetenek tetiklenirse yok eder, tetiklenmezse direkt çöp olur. Bakalım. Çok Son arada derede. yeteneğimiz dizilişleri takviye dengeli bir hücum ve savunma anlayışı kazanarak müttefik piyadelerin aldığı hasarı %10 düşürüyor ve müttefik nişancıların verdiği hasarı %10 arttırıyor. Kan kendi piyadelerinin aldığı hasarı %10 düşürüyor. Piyadelerimiz %10 daha az hasar alıyor ve kendi nişancılarımız %10 daha fazla. Kanka ben çok beğendim ya genel Bak, olarak. 50-0-50. 50-0-50. Aha. Evet dümdüz 50-0-50 dediğin gibi bu arada. Yani piyadeleri Oyun var ya, bufflıyor. metayı takip ediyor bak. Bir şey Evet. söyleyeyim mi? Harbiden varlar bu piyasada. Varlar. İzliyorlar mı videoları? Abi gizliden gizliden var bir istihbarat durum, ben sana söyleyeyim. Değil mi? Her kanala bir tane bir moderatör vermişler. Sen bunu izle, sen bunu izle diye. Kaç puan veriyorsun 10 üstünden kanka? Viveka'ya. Ama ben bir tık arenadan kırıyorum puanı. O yüzden 8 veriyorum ya. 8. Ben de 7,5 vereyim. Şunun %20 ihtimali beni bir tık korkuttu. Onun dışında dediğin gibi gayet güzel kahraman.
Şimdi mızrakçımıza bakalım. Boyacı, Hmm. paint bir şey oğlum çok tatlı değil mi lan Ahmet? Abi Boy tabii ya. Çok şey, güzel bir şey. Estrella. Bu Allah bilir neyin kahramanı, neyin şeyi. Oğlum çok tatlı olmuş lan kız. Baksana. Nişancımızı bu arada şeyden alıyoruz. Ee, nereden alıyoruz abi? Şeyden. Kahraman salonundan alıyoruz galiba. Ha, bu kahraman salonu mızrakçıyı nereden alıyoruz? Abi artıya tıklasana. Ha pardon doğru. Bu Çarkfeli kahramanıymış mızrakçı. Çarkıfelekmiş. Heh. Evet. Nişancıya da bakalım. Doğru Ha, pardon, o söylüyorsun. zaman bu da şey. Bu şeflerin Şeflerin salonu. salonu E- sıralama, pardon. Evet evet etkinlik Evet, evet. kahramanıymış kanka bu. Etkinlik. O zaman Kahraman şurada salonu piyade geçelim. olacak o zaman. Tamam. Evet. Tamam Estrella'ya mızrakçımıza bakalım. Arena yeteneği. Alan etkili hasar %280 kanka. Ayrıca üzerine boya Abi bunun da sıçrayan geldi işte hedeflerin bak. saldırısı da ekstra %25 arena canavarı Buyur, diyebilir buyur. miyiz? S15'in Abi arena geldi nominesi canavar. ilk yetenekle geldi. İkincisi neymiş kanka? Kehribar sarısı boya saçarak saldırısı %140 hasar verir. Hedefin 4 saniye boyunca yarım saniyede bir %6 hasar almasına neden olan çürüme etkisi. Biraz önceki kanama gibi bir etki bırakıyormuş kanka. Güzel. Evet. Üçüncü yeteneğimiz düşman saldırı hızını 2 saniye boyunca %30 düşürtüyormuş kanka. Alan hasarı Hı. vururken ve diğerlerine boya sıçratıp hasar vurdururken bir taraftan da karşı tarafın saldırı hızını %30 azaltması yani fena değil. Arenada her türlü güçlü bir kahraman olacak diyebiliriz bu yeteneğe baktığımızda değil mi? Nişancıdan iyi gibi duruyor bu arada. Tabii bence de. Ama diğerinin bireysel olarak ne kadar güçlü olduğuna bakmak lazım. Bakalım sefer yetenekleri. Düşman savunmasını net bir şekilde Yine çok iyi bak. %25 düşürüyor. Oy, oy, oy. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Yani çok iyi. Artık farkındaysan Ahmet son gelen genlerdeki tüm kahramanların ilk yeteneği öldürücülük, saldırı, savunma, saldırı Kesin düşüşü, bir şey oluyor savunma ya. düşüşü net bir şekilde bunları hani Jesse, Patrick kullanmayalım diye ekstra bunları ekliyorlar. Kesinlikle. Düşünmüşler en azından. Ama şey geldi, Fili geldi kanka. %15 saldırı artışı, %10 savunma artışı. Fili değil Aha. mi? Gen 2 mızrakçısı değil mi kanka bu? Fili saldırı mıydı, sağlık mıydı? Bu saldırı %15, savunma %10. Hemen bakalım. Şurada bir tane yetenek. Bak saldırı %15, savunma Ha, %10. evet, saldırı Evet. savunma falan. Abi Bunun tam o zaman ya. Birebir aynı. bunun bu yeteneğini almışlar, oraya koymuşlar. Benim hafıza peki kanka. Kafayı bozmuşuz Abi, Lost'la. abi hayatımız olmuş. Olsun. Evet. Üçüncü yetenek canlı bir resim çizerek morali yükseltip piyadelerin aldığı hasarı %25 azaltıyor. Mızrakçıların verdiği hasarı %25 arttırıyor. Bu da 60, Oo, 60-40 ay kanka. 60-40. Piyadeler %25 az hasar verip %25 şey bayağı oğlum bir şey diyeyim Abi bunun mi? oranları da çok yüksek değil mi ya? Oğlum çok 25-25. iyi. Bayağı iyi bu arada. Çok Direkt net. veriyor, direkt. Ne şans ne tur. Aynen öyle. Oğlum hepsi net veriyor lan. Bak. Üçü birden net %25, 25, 25. Buradan da 15'e 10, bir 25 de buradan veriyor neredeyse. Hani farklı farklı şeyler ama en net veren kahramanlardan bir tanesini Oo, yapmışlar kanka. Ve ben sana bir şey diyeyim mi? abi çok İnanılmaz iyi. iyi. Hani mızrakçı build'de oynayan oyuncular için, dizilimi oynayan oyuncular için olmazsa olmaz olmuş. Meta 50-0-50 takip ediyor diyordun. Adamlar 60-40'ı da unutturmak istemiyorlar baksana. Yani ucundan kıyısından hatırlatmak istiyorlar. Aynen. Ya bunun bir şeyi falan gelse keşke ya. Böyle WoS'un PvP server'ı gelse kanka. Herkes de S15 kahramanlar açık olsa, herkesin hesabı full olsa ve böyle girip kahramanlar arasında bir strateji uygulayıp Evet, evet. savaşabilsek. Yani şu S15 kahramanı Estrella'yı görebilecek kaç oyuncu var aramızda Aynen, bilmiyorum. kimse de deneyimleyemeyecek büyük ihtimal yani. Aynen Zor. yani ve sondan sonraki kahramanlara biz baya bayıla bayıla anlatıyoruz kanka. Umarım o zamanları görürüz. Oy Abi bu arada kahramana bak. 9 verdim. 9 puan benim puanım. 9 mu? Kanka ben de 9,5 verdim ya. 9,5. Yarım puan nereden kıstım bilmiyorum ama Abi buçuk ben verdim ben arenadan de. kısıyorum 2'dir ya. Kanka bu nedir ya? Bunun görseli ne? Çok Abi güzel değil renk mi? çok iyi. Çok iyi. Çok. Şöyle bir çıkıp girelim bir daha şu animasyonu izle. Baksana kanka şuna. Testere falan. Aynen. Oo. Aklıma niye bilmiyorum ama geniş hali Ulvi karakteri geldi. Neyse Ne alaka? bilmiyorum. Arenasına bakalım kanka. Alın etkili %160 hasar vuruyor.
Düşman savunmasını Hmm. %30 düşürüyor. Bence çok kötü. Arenada çünkü Hasar piyadeler hasar vuramaz abi. Bunu çok net yakışmadı. anladık. Bence de yakışmadı. Henk'in sağlığı %50 O altına düşerse saldırısı %30 abi, artıyormuş. Hiçbir işe hmm, yaramıyor, değil mi? Çöp. evet, hayaller suya. Ya şey planlamaya çalışmışlar kanka. Sağlığı %50 altına düştüğü anda bir anda sinirlenecek Çar. İşte bir anda fazla hasar vuracak da kime vuracak? Tek atacaklar zaten buna. Yok edecekler yani. Evet abi, önde bir kadar duracak zaten. Heh, Aynen. Ha, bak bu olabilir mi? bak lafı ağzımıza tık diye. Kanka eğer gerçekten ciddi güzel bir hasarı varsa o verdiği hasarla sürekli olarak %30'luk iyileştirme bunu öndeki tanklardan daha tank yapabilir bu arada. Adamlar gerçekten lafı ağzımıza soktu şu yetenekle birlikte. Ne diyorsun? Çalışır mı? Abi, İbre tamamen tersine döndü şimdi burada. Kanka bunun oranını çok iyi ayarlamaları lazım. Gerçekten şey olursa sürekli kendini iyileştiren, karşı taraftan hasar geldikçe çok daha fazla iyileştiren bir kahraman yaparlarsa çok farklı bir meta görebiliriz kanka. Değişik bir piyade olabilir arena için. Buna bilemedim. Yani çok böyle cahil cahil konuştuk bu ilk ikisini görüp. Evet. Atladık bir Abi, anda ilk izleme balıklama. zaten bu ya. Ön Tabii izleme ön gibi bir şey izleme bu. canım tabii. Hani yeni kahramanlar geldi ön izlemesi. Bir sefere bakalım bence bakalım. Net bir şekilde biraz önceki Hadi söylediğimiz bakalım. şeyden yine Oy, %25 net öldürücülüğümüzü aldık cebimize koyduk abi. Tertemiz kimse bunu kötüleyemez mis temiz. gibi. Hemen ikiye geçtik kanka ne diyor? Tüm birliklerin verdiği hasarı net %25 arttırıyor. Henk'in Hmm, piyadelerin yaptığı her 5 saldırıda bir aldıkları %25 oranında hasar azalıyormuş. Bu etki 2 tur boyunca devam ediyormuş kanka. Her 5 iki tur. saldırıda bir 2 tur boyunca %25 hasar azaltma alıyormuş. Ki şuradaki net tüm birliklerin hasarını %25 artırmanın yanına bir de ekstra bunu eklemeleri inanılmaz olmuş. Tam ihtimal çalışması falan şey olacak. 2 tur sadece etki edecek. 5 saldırıda bir olacak ama sadece şu yukarıdaki tüm müttefiklerin birlik verdiği hasarı %25 net arttırması bile bence okey. Çok iyi ya. Bak şuradan %25 İkisi de. net alıyor. Buradan %25 işte yukarıdan öldürücülük alıyor. Buradan %25 net hasar alıyor. Ekstra altındakini alıyor. Buraya geldiğimizde neymiş? Her 4 turda bir düşman piyadelerin aldığı hasar %30 artarken kanka nişancıların Aha. verdiği hasar %30 azalır. Bu etki 2 tur sürer. Her 4 turda bir 2 kere Aa, aynen 2 tur çalışacakmış kanka. Ee, iki tur sürüp bitiyor yani, demek istiyor. alınan piyade hasar artışı ne demek? Ben bunu anlamadım kanka ya. Düşman piyadelerine hasar veriyoruz ya, onu arttırıyor işte. Alınan piyade hasarı artışı yazıyor burada da. Ha, rakip için yani alınan piyade. Tamam burada düşman nişancılarının bize vurduğu hasarı %30 azaltıyor. Bu çok iyi. Ama tur Evet. bazında kötü. Yukarıdakini ben kafam basmadı. Herhalde yolculuktan geldim o yüzden mi anlamadım ama bunu tam Yo anlamadım. abi, Bu bizim piyadelerimizin aldığı hasarı mı azaltıyor? Rakiplerin piyadelerin bize rakip vurduğu hasarı mı? rakibin piyadesine verdiğin hasar yani alınan piyade hasar artış diyor ya, bak orada. Tamam. Nerede o? Vahşi düşmana muayene düşürüyor. Düşman piyade, bak, düşman piyadelerini %30 fazla sen vuracaksın. O. Anladım. Bizdeki piyadeler mi vuracak, bizim tüm birliklerimiz mi vuracak? Ben bunu anlamadım. Bence bunu İngilizceye çevirip öyle okumak lazım kanka. Yani aldığı hasar %6 artarken demiş. Neyse yorumlara yazsın arkadaşlar. İngilizce çevirip özellikle bakarlarsa yorumlarda sabitleriz. Tam net bir şekilde de görmüş oluruz. Genel olarak buna kaç veriyorsun kanka? Neymiş ismi? Abi, Hank'miş. arena beni düşündürdü biraz. Bir de Evet. üçüncü yeteneği de arada kaldı. Niye iki tur sürüp bitiyor mesela, Evet. hani o da bir muallak. O yüzden 8,5 diyeyim abi, hadi. Ben de yine buna bir önceki okçuya verdiğim 7,5'tan vereyim kanka. Şu keşif kısmı tamamen bir muamma olduğu için oradan puan kırmak çok fazla istemiyorum. Bir anda orada şaşırıp kalabiliriz. Çok uzatmayayım. Görseller yani bunun görselini ben çok beğenmedim. Niye bilmiyorum. Bunun görseline bayıldım ve bunun görseline inanılmaz bayıldım. Bu ikisi Evet, çok evet. güzel Ya olmuş. demek ki. Birbirinden çok farklı ama bence çok tatlı olmuş. Görseller gitgide değişiyor. Oyunun ilk başındaki şu kahramanların görsellerine göre bence bilmiyorum çok daha iyi olarak ilerliyor.
Gen 15 kahraman Kesinlikle. rehberi bu kadardı arkadaşlar. Yanımda her zamanki gibi kahraman rehberlerinde olduğu gibi Barut Ahmet bana eşlik etti. Hepinize çok teşekkür ederiz. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğeni bir yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.